Merhaba arkadaşlar, ben Emrah Doğan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sıfır otomatik vites Ducato karavan paket aracın özelliklerini anlatacağım. Elimden geldiği kadar artılarını ve eksilerinden bahsetmeye çalışacağım. Eski jenerasyonuyla kıyaslayacağım. Diğer araçlarla da kıyaslamaya çalışacağım. Öncelikle şu an kullandığımız araç henüz 938 kilometrede. Karavana çevrilmek için alınmış. Hiç kullanılmamış. Gördüğünüz gibi oturduğum yerdeki naylonlar, ekrandaki plastikler, korumalar çıkartılmamış. Bu kullandığımız araç arkadaşlar 1+1 ikili koltuk şeklinde geliyor. Yani 2 kişilik oturma düzeni geliyor. Eğer isterseniz tabii ki buraya ikili bir koltuk ya da 2-2 dörtlü koltuk ekleyip koltuk sayısını arttırabilirsiniz. Fakat bu aradaki geçişin olması için rahat bir düzen sağlanıyor. Ve siz ikili koltuğu verip tekli koltuk almak istediğiniz zaman karavana çevirirken şu an tekli koltuk maliyeti arkadaşlar, sıfır için konuşuyorum, yaklaşık 20.000 TL. Yani 20.000 TL'lik bir tasarrufta bulunuyorsunuz. Pardon, P'yi almamışız, o yüzden öttü. Onun haricinde bu aradaki bölme yok arkadaşlar. Arada bölme olmadığı için siz bölmeyi sökmeyle uğraşmıyorsunuz. Ve bir avantajınız daha var. Bu trimler komple kaplı geliyor. Yani normal Ducato'ları bilenler anlayacaktır ne demek istediğimi. Buralar normalde yarıya kadar kaplı gelir. Siz onu sökersiniz. Buraların ucu boş kalır. Hatta oraları doldurmakta çok zorlanır insanlar. Burada tam kaplı geliyor. Yani karavana dönüştürürken zorlanmıyorsunuz. Kendi karavanını yapanlar bu konuda çok zorlanır. Bunlar hemen göze batan şeyler iç kısımda. Ama iç kısımda teknolojik de bazı yenilikler var. Arkadaşlar öncelikle 9 ileri otomatik bir vites var. Ve isterseniz Triptronic'te de kullanabiliyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim size beğendiğim ve beğenmediğim kısımları. 10 inç bir multimedya var. Buralar LED lambalar arkadaşlar. Daha kullanışlı. Mikrofon daha kaliteli. Dijital klima var burada. Şerit takibimiz var. ESP'yi kapatabiliyoruz. İkinci airbag geliyor. Normalde tek airbag'le satılıyordu Ducato'lar arkadaşlar. Direksiyon güncelleniyor. Hız sabitleyici var. İşte multimedya olduğu için CarPlay'in özelliği, bas konuş var. Telefon açma kapama var. Pek çok limitleyici ve sabitleyici var. Kapı da değişmiş arkadaşlar. Bakın burada cep var. Kalem vesaire koyabilirsiniz. Burada küçük bir cep var. Burada elimi koyduğum yerde büyük bir cep var. Altta normalde de zaten cep vardı. Ekstra olarak bunlar gelmiş. Bu arada alttaki cebin sıkıntısı da, beni Ducato kullananlar çok iyi anlayacaktır, çok aşağıdaydı. Arkadaşlar buradan elinizi daldırıyorsunuz. Yani böyle yolda giderken eğiliyordunuz ki oradan suyunuzu, eşyanızı falan alasınız. Şimdi daha böyle her insanın ulaşabileceği bir yere koymuşlar. Mesela bakın buradan rahatça suyumu aldım. Burası değişmemiş arkadaşlar. Burada gene 2 tane telefon koyma yeri vardı. Burada USB vardı. Eski yani eski dediğim 2014'ten sonraki serilerde bunlar vardı zaten arkadaşlar. Bu kısımlarda bir değişiklik yok. Şimdi şu dijital klimanın altında çok büyük, derin bir saklama alanı var. Bakın telefonu boylamasına da koyabiliyorum. Enlemesine koyarsam zaten bir yerde sıkışıyor. Yani burayı güzel düşünmüşler. Burada daha şık bir bardaklığımız var. Artık USB kullanılıyor arkadaşlar. Bu Type-C'nin girişi, bu normal USB'nin girişi. Burada 12 volt çakmaklık girişimiz var. Yanlış olmasın, 180 Watt'a kadar karşılıyor bu. Gayet güçlü bir çakmaklık girişi. Havalandırma ızgaralarının yapısı değişmiş arkadaşlar. İkili çalışıyor, ikisi paralel çalışıyor şu şekilde. Bunlar artıları arkadaşlar. Benim beğendiğim kısımlar. Çelik jant gelmiş arkadaşlar. Bu modelde çelik jant var. Çok şık duruyor. Dışından da gösteririz aracı. Ve motor. Arkadaşlar 180 beygir. Yani o 130 beygirlik gitmeyen Ducato'larla, 140 beygirlik gitmeyen Ducato'larla karşılaştırmayın. Ben bir tek arkadaşlar özel seri bir Boxer sürdüm. Özel seri olan Boxer 150 beygirdi. O güzeldi. Gerçekten o gidiyordu. Fark ediyordu da. Yakıtı biraz fazlaydı. Herhalde insanın ayağının altında olunca insan da basıyor. Ben de bastım herhalde. Yoksa ben bayağı sakin kullanırım. Ekranımızdan bahsedeyim arkadaşlar. Ekranda farın ayarını görüyorsunuz. Şerit takip var. Vitesin durumunu gösteriyor. Menzili gösteriyor. Buralar tamamen dijitalleşmiş. Gayet güzel. Hararet göstergemiz, devir göstergemiz,
e, yakıt deposu göstergemiz hepsi mevcut. Açıyorum şu an. Çalıştırma gayet başarılı ve hala anahtarla çalıştırılıyor. Yani o konuda da yani olmayabilir miydi? Bilirdi arkadaşlar. Ama böyle. Ha bu arada anahtardan bahsetmedim. Hızlıca anahtardan da bahsedeyim. Değişmedi arkadaşlar. Bir kapama, ön kapıyı açma, arka kapıyı açma. Yani eskiden şöyleydi. Şu anda da bende başka bir fiyat var. O yüzden gösterebilirim, kıyaslayabilirim. Eski Ducato'nun anahtarı böyleydi arkadaşlar. Önü açma, arkayı açma, kilitlemeydi. Şimdi kilitleme ön tarafa gelmiş. Ön tarafı açma, arka tarafı açma. Yani yan sürgülü kapıyla arka bagaj kapaklarını böyle açıyoruz. Üst taraftan bahsedeyim. Arkadaşlar burası değişmemiş. Tutma yeri değişmemiş. Pardon. Lamba güncellenmiş, yani daha modern olmuş. Sensörler buraya geldiği için ayna yok. Zaten arkası kapalı geldiği için arkadaşlar ayna olmuyor bunlarda. Tekrar bir aracımızı çalıştıralım. Gene bütün ışıkların yanıp sönmesini bekliyoruz. Fren kontrol sistemi başlatılıyor diyor. Biraz İngilizce, biraz Türkçe olmuş arkadaşlar. Brake control diyor. İşte line control diyor. Çalışması böyle. Şimdi benim rahatsız olduğum noktalardan birine gelelim arkadaşlar. Şimdi bu 9 ileri vitesin şu an ayağım frende. Mandalına bastım. Kesinlikle basıyorum. Elimi görün. R'yi alacağım. Bakın arabanın titremesine bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kemikli bir geçiş. Şimdi yani bu geçiş beni rahatsız ediyor arkadaşlar. Daha yumuşak geçebilirdi. Ford Transit'te kullanacağım bugün içerisinde bir aksilik olmazsa. O da otomatik vites. Onun vitesleri çok daha rahat geçiyor arkadaşlar. Daha doğrusu kullandık. Onun videosunu göstereceğiz. Drive modu hemen vites kolunun yanında. 3 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Sürüş modumuz var. Burada çıkıyor. Şu an power aldım arkadaşlar. Eco'da normale döndürdük tekrardan. Bu artık sizin şartlarınıza göre olur. Klimamızın açma düğmesi, otoya basıyoruz. Tamamen dijital bir klima. Sıcaklığımızı giriyoruz. Değerlerimizi giriyoruz. İstersek içerinin havası içeride sirküle olsun, istersek dışarının havası gelsin diyoruz. Kapatmak istediğimizde de bir tuşa basmamız yeterli. Multimedya gayet güzel, kullanışlı. Bunlar benim hoşuma giden detaylar. Yani araçta arkadaşlar tek bir şeyden rahatsız oldum. Şu vites kolunun ucuz hissiyatı ve geçişlerde çok kemikli bir geçiş. Ama şunu da belirteyim. Yolda giderken bir sıkıntı yok. Bu arada el freni nerede arkadaşlar? Hala solda. Hala manuel. Hala döner koltukla kullanmaya izin vermeyen şekilde. Yavaş yavaş çıkalım. Bu arada araç yeni diye de olabilir arkadaşlar. Şu joystick'in, yani şu kolların hissiyatı bana biraz gene ucuz geliyor. Onun da söylemekte fayda var. Yani Ducato'nun kroniktir arkadaşlar. Sinyal kolu bozulur. 2-3 yıl kullanılmış bir Ducato'da bile o sinyal kolu bozulur. Dönüşte kendini kapatmaz. Onu deneyin. Bakın %80'i böyledir. %80'inin şu cam tuşu bozulur. %80'inin diyorum. %20'si sağlam kalır. Çünkü ya bizim insanımız da biraz kaba kullanıyor ama malzeme de çok kaliteli değil. 2 kere 2 4. Bunu biraz daha çukurlaştırmışlar. Hala aynaların ayarı aynı. Buralarda değişen bir şey yok. Yani arkadaşlar küçük bir makyaj ama asıl karavan pakette motor olayı önemli. Şimdi bir jandarma geçtik. Bilmiyorum önde de var mıdır? Büyük ihtimal yoktur. Çok kısa böyle bir gaza basacağım. Şu an basıyorum. Arkadaşlar böyle bir hızlanma Ducato'da yok. Böyle bir hızlanma Ducato'da yok. Gayet güzel ivmelendi. Tabii ki aracın boş olmasının da etkisi var. Ama biz boş kullanıyoruz. Yani ben boş minibüs de çok kullandım. Benim söylemek istediklerim bunlar. Yani şunlarda bakalım bir değişiklik var mı? Yok arkadaşlar, aynı. Şuna bakalım. Ayna gelmiş buraya. Zaten çoğunda vardı ayna. Yani bir iki eskilerde yok sanırım. Onun haricinde
Başka bir değişiklik göremiyorum arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bunlar. Şöyle yapalım. Bir duralım. Geri görüş kamerasını göstereyim size. Vites geçişini göstereyim. Triptroniği göstereyim hızlıca. Şimdi birincisi Triptroniği aldım arkadaşlar. Bakın sadece şu hareketi yapıyorum. Tebo bunu gösterebiliyor musun? Bakın. Triptroniği aldım. Hiç sorunsuz, gayet yumuşak bir şekilde geçti. Bakın arkadaşlar Triptroniği aldım. Tabii ki ilerisi eksi kendime çekmek artı yani. Şu an kaçıncı vitesteyim? Bir vites küçülteyim şöyle. Şu an 3'ü aldım arkadaşlar. 3. vitesteyim. Hızlanıyorum. Hızlanmadım. Çok kavşak geliyor diye. Buradan dönsek mi acaba? Ne dersin? Olur hocam. Şimdi bu dere yolunun yanından gideceğiz arkadaşlar. Daha boş bir yol. Şöyle kısa bir basıyorum. 3. vitesteyim. Bastım ve vites değiştirdim. Arkadaşlar araç sallanmadı. Vites değişikliğinden dolayı araç sallanmadı. Triptroniği şu an sağa çektim. Otomatiğe aldım. Geri görüş kamerasını bir daha gösterelim arkadaşlar. Şu an bakın arka kameramız bu. Bu arada sağ gerçekten sağ, sol gerçekten sol. Hani o düzeni yapmışlar. Kameranın çözünürlüğü çok iyi. Üzerinde poşet olmasına rağmen arkadaşlar gayet güzel gösteriyor. Bakın arabanın sınırları da görünüyor. Benim için bu çok önemli bir şey. Çünkü tampon nerede bitiyor, nerede başlıyor bunu görmem lazım. Size yalnız bir 5 saniyelik bir görüntü sunuyor. Çok uzun vadeli bir görüntü sunmuyor. Şimdi şurada kısa bir geri gitmeyi göstereceğim arkadaşlar. Farkını görmeniz için. Geri vitesi aldığımız zaman kamera kendinden açılıyor. Şu an o benim sevmediğim geçiş olayındayız. Şöyle bir sesimiz var arkadaşlar geri yanaşmalarda. Bu şekilde. Bir de aracın dışını gösterelim mi? Aracın içiyle ilgili söylemek istediklerim bunlar. Koltuğun ayarlarından bahsedeyim. Arkadaşlar koltuklar değişmemiş. Sağ koltuk tek kolçaklı, sol koltuk tek kolçaklı geliyor. Başka bir değişiklik yok. Emniyet kemerinin tokası, konumu, yeri, yani gördüğüm hiçbir şey, kafalık, hiçbir şey değişmemiş. Arabamızı çalışsın hatta. Arka kapılarımızı da açalım. Kapılarımızı da açtık. Elflerimizi çekelim. Şimdi dışta en büyük farklılık arkadaşlar çelik jantlar. Görüyorsunuz elmas kesim, alüminyum alaşım. 215-75-16 zaten Ducato'nun standart lastiği arkadaşlar. Burada bir değişiklik yok. Geldik iç kısma. Biraz önce size bahsettiğim arkadaşlar tam kaplı gelme. Kendi karavanını yapanlar beni çok iyi anlıyordur. Maalesef amatör arkadaşlar buralarda çok zorlanıyor. Yani bunu kapatmakta çok zorlanıyorlar. Şimdi artık böyle bir sıkıntınız yok. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar bu fabrikalarda bir parça bir şey için üretilmez. Bir parça iki şey için, üç şey için üretilir. Buradan kesince adam panel vanda kullanıyor. Burayı eklediği zaman karavan pakette kullanıyor. Geldik içinin ses yalıtımları aynı. Sağda solda köpük olur. Önde titreşim engelleyen gördüğünüz gibi malzemeler var arkadaşlar. Bunlar düzensiz püskürtülür ki rezonans dediğimiz olay sallanma, titreşim, daha büyük sinyaller, daha büyük sesler üretmesin. Maalesef burası hala yumuşak malzeme. Arkadaşlar bu bence iyi bir şey değil. Çünkü buradan benzin deposuna ulaşıyorsunuz. Ducato kullananlar çok iyi anlayacaktır. Burada hep sıkıntı yaşıyoruz. Onun haricinde kasada hiçbir değişiklik yok. Bunlar eskiden normal ampuldü. Şimdi LED'lere dönmüşler. Tek farkı bu. Benim gördüğüm tek fark bu. Bu davlumbazlarımız gene aynı. Plastik kaplamalar. Mapalarımız. Her şey aynı arkadaşlar. Burada bir değişikliğimiz yok. Kapının açılma sistemi olsun. Kapaklar olsun. Hiçbir değişiklik yok. Tabi sıfır olduğu için güzel açılıp kapanıyor.
Süspansiyonla ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlar. Süspansiyona dikkat etmedim. Şimdi eğilip dikkat edeceğim ama kesinlikle daha yumuşak. Kesinlikle. Kapılar çarpmasın diye bunlar ekleniyor. Burada geri görüş kamerası var arkadaşlar. Biraz önce görüntüyü buradan aldık. Şu gördüğünüz kamera. Sileyim şöyle bir. Stop öne geliyor arkadaşlar bu şekilde. Stop aynı stop vardı. Sadece plastik parça eklemişler. Arkadaşlar yani büyük fabrikalar böyle çalışıyor. Bir parça aynı parça. Ona uyumlu bir şey üretiyor, oradan kurtarıyor. Kapının tasarımı aynı arkadaşlar. Kapının açma kolu aynı. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Buraya basınca kapı şu an 90 derece açılmıştı. 180 dereceye bu şekilde tamamlanıyor. Ve bir adet örümcek. Örümcek in bakayım. Karavanda yaşasam bir şey bulamayacağım. Gördüğünüz gibi fitillere falan da bakıyorum arkadaşlar. Yani bir güncelleme var mı? Gözümden kaçan farklı yeni bir şey var mı diye. Yok. Kesinlikle bir değişiklik göremedim bu kısımlarda. Park sensörü 4 tane sensörlü. Altına eğilebilir miyiz? Hop. Yani arkadaşlar bu arada aracın sahibi de yanımda da bu stepneyi çalabiliyorlar, dikkat et. Şurada bir tel var arkadaşlar. O teli kestikleri an stepne kendini aşağı veriyor ve şu an böyle bir stepne nereden baksan 6-7 bin liradır almak istesen orijinalini. Dikkat edin ona. Ya da bir ekstra kilit takın. Orada kalacaksın. Yan tarafta da bir değişiklik yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir değişikliğimiz var. Euro 6 motor olduğu için arkadaşlar AdBlue'nun girişi de burası. Artık AdBlue da araç biraz depoda kalmış. O yüzden buralarda biraz şeyler var. Burada zaten anlatıyor. Şuna dikkat edin, buna dikkat edin, bunu serviste yaptırın diye. Kitapçıklar okundu. Hızlıca bir motora da bakalım. Motora bakarken arkadaşlar arabanın sesi bizi yormasın. Hop. Bakalım motorumuzda bir değişiklik var mı? Açma kolumuz aynı yerde arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Ağaç altında kalmış araç. O yüzden şeyler kalmış. Ve bir adet tornavida. Ne yapayım şimdi ben tornavidayı? Elimizde tornavida kaldı. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Panel aynı. 549 boya rengi. Boya rengimiz değişmemiş arkadaşlar. Boya rengine kadar. Su. Silecek suyumuz buradaydı. Değişmemiş. Motorda benim gördüğüm gözle görülür bir değişiklik yok. Direksiyon yağı buradaydı. Beyin. Hop hop hop. Bunu sonradan takarız. Gördüklerim bunlar. Bir farklılık yok. Farlarda led şöyle. Şuralar led arkadaşlar ama içler led değil. Burada power yazısı var. Tabii kolay değil. 180 beygirle geliyor. Benim söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Burada var mıydı orijinalinde de fitil, hatırlayamıyorum. Lütfen yorumlara yazın. Ducato kullananlar. Ben 2007 kullandım. 2008 kullandım. 2009 kullandım. 2010, 2011 kullandım. 2012, 2013, 2014, 2015 kullandım. Yoktu arkadaşlar. Fitil yoktu. Bazen tamirciler de söküyor böyle şeyleri de. Benim gördüklerim de yok. Sensörleri görüyorsunuz arkadaşlar. 2 tane göz. Anten küçülmüş. Onun haricinde bir farklılık göremiyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara da yazın. Ducato'lar önden çekişlidir. Tahrik öndedir. Sis farları var. Yani bazı modellerde zaten oluyordu. Ama bu karavan pakette sis farları da var zaten arkadaşlar. Onun haricinde Ducato'lar dediğim gibi önden çekişli arkadaşlar. Önden çekiş, otomatik vites sorun olur mu diyeceksiniz. Yani kullanmak lazım.
Bir de karavana çevirdikten sonra kullanmak lazım. Şu anda yük dağılımı böyle gelebilir. Şimdi bu araç 2100 kilo arkadaşlar. Bu 2100 kilonun şu an ağırlık merkezi arkadaşlar şuralara bir yerlere denk gelir. Ama siz arkasına bir şeyler koydukça ağırlık merkezi buraya doğru yanaşır. Siz kötü yükleme yaparsanız, kötü bir dağılım yaparsanız ağırlık merkezini iyice buraya yaklaştırırsınız. O zaman ön taraftan tutunmalar azalır. Hem manevra kabiliyetinizi azaltır bu. Yani siz direksiyonu sağa çevirirsiniz ama ani bir durumda tepki vermez, hemen vermesi gereken tepkiyi vermez. Ya da çekiş azalır. Boş yere patinaj yaparsınız. Yokuşta patinaj yaparsınız. Kalkışta patinaj yaparsınız. Araba otomatik bir de yani yazık olur. Söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Lütfen bir sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtin. Hem ben hem de aracın sahibi kullanan arkadaş cevap verecektir. Ducato'nun tornavidası böyle gelir arkadaşlar. Böyle taktığınız zaman yıldızı ya da şeyi kullanabilirsiniz. Diğer türlü düz tornavidayı kullanabilirsiniz. Çok yük basmamaya çalışın. Çünkü bu çok narin bir tornavida arkadaşlar. Çabuk gidebiliyor plastiğe. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.